Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İngiltere'de şöyle hafif güneş çıkınca dışarıya çıktım. Bugün Büyükşehir çalışıyor mu sorusunun cevabını arayacağız birlikte. İngiltere'de belediye hizmetleri Türkiye'den biraz daha farklı. Bazı ortak yerler olsa da belediyenin yaptığı işler, bütçeyi kullanımı birazcık daha farklı. Genelde İngiltere'de bütçe her şeydir. Yani bütün İngiliz sistemi bütçe üzerine döner. Bu yüzden de bütçeye göre hareket edersiniz. Bize de yıllık belediye vergisiyle ilgili bir fatura geldi. İşte bir yıllık bu kadar ödemeniz gerekiyor. Bunu her ay bu kadar hesabınızdan çekeceğiz diye. Ve aynı zamanda yanında da şöyle bir kağıt gönderdiler. Bir broşür. Belediye ödediğiniz paralarla ne yapıyoruz? Belediye sizin paralarınız nereye gidiyor diye bir şey. Benim de hoşuma gitti. Bunu paylaşmak istedim sizinle. Çünkü burada üzerine konuşacağımız çok fazla konu var. Ama fazla bekletmeden kısaca şöyle bakalım neler yapıyormuş. Bizim ödediğimiz paralar nereye gidiyormuş? Onlardan bahsedelim. İlk sayfada sevgili belediye başkanımızın bir mesajı var. Bu arada belediye başkanı değil de Leader of the Council. Yani bu biraz belediyelerde değişir İngiltere'de. Bir belediye başkanı vardır. Daha böyle temsili bir görevi vardır. Mesela benim bulunduğum yerde bu yıllık olarak değişir. Böyle en kıdemli meclis üyesi belediye başkanı olur. Fakat bazı yerlerde bu 4 yıllık seçiliyor ve daha aktif oluyorlar. Burada belediyenin lideri de meclis üyeleri tarafından seçiliyor. Yönetimi o yapıyor daha çok. Evet, şimdi belediyemiz diyor ki bize 2010 ile 2024 arasında diyor çok belediyeye olan destekler ciddi şekilde azalmış. 2025-2026 yılında kişi başı 46 pound merkezi devletten belediye destek alıyormuş. Bunların böyle şeffaf olması gerçekten çok güzel. Ve 1 poundunuz nereye gidiyor diye söylüyorlar. Bakalım 1 poundumuz nereye gidiyor? Yani bunu yüzdelik gibi de düşünebiliriz. 1 poundun %40'ı 40 penisi adult social care, yaşlı bakım, engelli bakım gibi hizmetlere gidiyor. %32'si çocuklarla ilgili işlere gidiyor. Bu da aileleri desteklemek. Ya işte burada şey çok olduğu için ayrılmış aileler çok fazla var. Ve onların desteğe ihtiyacı da çok fazla oluyor. Özellikle zihinsel, mental desteklere falan çok para harcıyorlar. Baksanıza %32'si buna gidiyor. Yani aslında sosyal yapı daha güçlü olsa bu parayı devlet yerine arada sosyal bir birliktelikle bile çözülebilir. Ama maalesef burada durum bu şekilde. Yani yaşlı bakım işi de öyle. %40 tabii ki şey diyeceksiniz. Yani bunu devlet vermese insanlar çoluk çocuğu cebinden verecek. Ama tam olarak da öyle değil. Yani sizin evde örnek veriyorum. Şimdi böyle düşünmek de çok kötü de. Evde engelli bir birey bulunduğunda örneğin X ise onun maliyeti. Siz bunu dışarıda yaptığınızda 3X olabiliyor. Tabii bunun artısı da var. Artısı ne? Daha profesyonel ellerde oluyorlar. Ama en azından bu insanların başıboş bırakılmamış olması çok güzel. %10'u çökükler ne derler? Potholes. Yani yollardaki böyle çökükler, işte şehrin genel hizmetleri, çöp toplama gibi şeyde sadece %10 varmış. Çünkü genel şöyle bir inanış vardır. Bizim vergilerimize çöp toplanıyor sadece gibi. Burada da bunu yıkmaya çalışıyor belediye. %8'i eğitime gidiyormuş. Tabii ki eğitim derken bu şey, işte yeni meslek kazandırma eğitimleri, meslek ability skills yani yeni kütüphanelerin daha güncel tutulması gibi şeylerde %8'miş. Diğeri de işte policing yani polislerin oluşturulması, poliçelerin oluşturulması, halk sağlığı, yeniden işte yapılanma gibi şeylerde %2'yi tutuyormuş. Yani en büyük gider %40 gibi yaklaşık yarısı yaşlı ve engelli bakımına gidiyor. Hemen arkasından da çocuklarla ilgili harcamalar var. Toplam %70'i buluyor. Fark ettiyseniz şey yok mesela öyle belediye aktiviteleri gibi, reklam giderleri gibi artık buraya mı koymadılar bilmiyorum ama burada mesela belediye başkanının ismini hiçbir yerde görmeyiz. Çok nadirdir yani hiçbir yerde de demeyeyim de çok çok nadirdir. Böyle panolarda işte ne bileyim billboardlarda falan yoktur. Belediye etkinlikler düzenlemez, böyle şeylere yatırım yapmaz. Ha, iyiliği kötülüğü tartışılır bu ayrı bir konu ama sadece bilgi vermek için bunu paylaşıyorum ben. Bunu ayrıca konuşabiliriz. Bir de ne kadar para harcamışız bakalım günde ona diyor. Eğitime günde 806 bin harcıyormuş.
806.000 pound yaklaşık okulların masrafları. Çünkü burada okullar belediyelere bağlı, milli eğitime de bağlı ama milli eğitime müfredat olarak bağlı, yönetimleri belediyelere bağlı buradaki okulların. Yine yaşlı ve engelli bakıma 519.000 pound. Bunlar bir günlük harcamalar. Çocukların eğitimlerine. Yani burada çocuk hizmetleri dediği şey şu işte. Problemli bir çocuk vardır. Onu alıp okula getirip götürüyorlar. Engelli bir çocuk vardır. Bunu belediye veriyor. Örneğin burada bu işi yapan arkadaşlar çok. Belediyeyle anlaşıyorlar. Oradan bir ihale gibi alıyorlar. Bir çocuğun bir yıl boyunca evinden alıp okuluna götürüyorlar. Normalde okul servisleri yok. Bunlar hep devlet karşılıyor. İşte sosyal devlet mantığıyla o da günlük 322.000 sterlin. Highways and Lighting dedi. Yani ışıklandırma, otoyollar. Otoyollara belediye bakmıyor ama büyük yollar yani. Ona da günde 59.000 sterlin harcanıyormuş. İşe alım gibi işte gençlerin yeteneklerinin geliştirilmesi veya insanların, işsizlerin yeni işe alım sistemlerinin kurulması gibi konularda da günde 30.000. Sokakları temizlemek günde 24.000. Evet, çok fazla para harcamadıklarını görüyoruz biz de yakinen. 24.000. Evsizlere ev verme 106.000. Buna harcıyorlar. Günde 106.000 sterlini gidiyor belediyenin. Halk sağlığına 87.000 sterlini gidiyor. Çevre ve çöp toplama işlerine günde 72.000 pound para harcanıyor. Parklara, şu an bulunduğum park mesela belediye ait bir park ve her yer park zaten. Eğlence yerlerine, bu tür yerlere, yani eğlence yerleri derken işte yüzme havuzu gibi yerlere günde 12.000. Kütüphaneye günde 11.000. Kütüphane ama yeterince var gibi yani. Sanki yeni kütüphane yapmıyorlar. Muhtemelen kitapların değişimi, bakımı, işte oradaki personel falandır. Ekonomik gelişmeye de günde 10.000 sterlin para harcıyorlar belediyemiz. Tabii bir de bütçenin, yani planlanmış bütçenin dışında yapılması gereken tek seferlik yatırımlar da oluyor. Bakım onarımın dışında. Mesela yollar için 2.2 milyon pound harcamışlar geçen yıl. Bazı bisiklet yollarının yapılması için ekstra para harcamışlar. Bir de devletten mesela şehrin gelişmesi için, burada özellikle benim bulunduğum şehirde son dönemde çok ciddi inşaatlar var. Yani eski binaları yıkıp yeniliyorlar tamamen. Buradaki ekonomiyi canlandırmaya çalışıyorlar. Özellikle harcama, tüketim ekonomisini canlandırmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili yapılan çalışmaların da büyük çoğunluğu aslında devlet tarafından fonlanıyor. Evet, şimdilik bu kadar. Bakıyorum şöyle. Özetle merak eden arkadaşlar oluyordu. Benim de elime böyle bir şey geçince sizlerle paylaşmak istedim. İngiltere'de belediyeler nasıl çalışıyorlar? Ne iş yapıyorlar? Büyükşehir çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ki benim bulunduğum yer yaklaşık 420.000 nüfuslu falan bir yer. Yani İngiltere için küçük bir şehir değil, çok şehir olduğu için. Ama çok büyük bir şehir de değil. Durum budur arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Belediye hizmetlerimiz hakkında Türkiye ile veya dünyada bildiğiniz diğer yerlerle karşılaştırdığımızda nasıl olur? Biraz bunun sohbetini yapalım.